Hırkamızın ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Şimdi şurada minik bir özet geçmek istiyorum. Hırkamda ön sol bedeni ördüm. Burada istediğimiz sayıda ilmek attıktan sonra yukarıya 10 santim dümdüz ördük. Daha sonra işaret aldım. İster aşağıya alın işaretinizi, ister yukarıya, yeter ki unutmayın. Burayı ben kol altı olarak işaretledim. Aynen arkayı örerken yaptığım gibi artışlarımı yapa yapa gittim. Daha sonra şurada görüyorsunuz, şu yuvarlamamızı yapabilmek için son arttırdığım noktaya yine bir işaret aldım. Bir kez arttırdım. Çoklu arttırmalar yapıyoruz artık. 2 kez arttırdım. Gidip geliyorum. 3 kez git gel. 4 kez git gel. 5 kez git gel. Ve şurada 30 ilmek arttırdım. Şu an benim şişimde 80 ilmek var toplam. Ben size santim olarak vereceğim burada sayıyı. Hiç merak etmeyin. Daha sonra 20 santim ördüm. 20 santimden sonra arttırma yaptım. Nerede yaptım arttırmamı? Şurası bizim ensemize gelecek olan bölüm. Burada 11 ilmek arttırdım. 10 santim. Arka yakamızı biliyorsunuz dümdüz örmüştük. Burası oraya denk gelecek ve şu aradan da dikerek yaka ortamızı tamamlayacağız. Şimdi 10 santimde burayı ördüm öne doğru ve şimdi geldik, kesiyoruz ve sol ön bölümümüz bitiyor. Kesmemizi de beraberce yapalım. İki ters iki düz şeklinde lastik ördüm. Şöyle göstersem daha net anlaşılacak. Düzleri düz kesiyorum. Tersleri de tersinden kesiyorum. Böylece lastiğim daha güzel gözüküyor. Şöyle. Tersi de tersinden kesiyorum. Burada size anlatmak istediğim önemli bir nokta var. Burayı kaçırmayalım arkadaşlar. Dalıp gitmeyin. İlk böyle örmüş olduğum bir hırka vardı. Onda dalıp unutup bayağı bir sökmüştüm. Siz onu yapmayın. Şimdi burada biz buradan gelip öne doğru geldik ve yukarıdaki artışlarımız farklı, aşağıdaki artışlarımız farklı. Bu sol bedenimiz. Sağ bedende yine aynı ilmek sayısıyla başlayacağız. Ama orada ne olacak? Burada mesela benim sağ tarafıma gelen yön kol üstüyken bu taraf kol altıydı. Solda tam tersi olacak. Sol elime denk gelen bölüm kol üstü olacak. Diğer taraf kol altı olacak. Ve artışlarımızı ona göre yapacağız. Üste daha kısa mesafede artışlar yaparken altta daha uzun mesafede, üsttekinin 2 kez yaptığımızda altta bir kez artışlar yapacağız. Bunu unutmuyoruz. Ve şuradaki çoklu arttırmalarımızı doğru yönde yapalım. Şuradaki yan dikişimizin olacağı çoklu arttırmamızı doğru yönde yapalım. Onun dışında her şey çok güzel bir şekilde oturacak. Hırkamızı güzel güzel birleştireceğiz ve bitireceğiz. Sağ ön bedeni bitirdiğimde buluşalım. Hırkada önce arka yaka ortasını birleştiriyoruz. Şu fazladan örmüş olduğumuz 10 santimlik yeri birleştiriyoruz. Şurada hatırlıyorsunuz, çoklu arttırmalar yapmıştık. Önce burayı birleştiriyoruz. Burası bittikten sonra 3 parça zaten hırkamız. Önler var, 2 tane sağ ve sol ve arka var. Kollarımız bitişik. Kol ucundan başlayarak omuza kadar geliyoruz. Burada şu arttırma noktamızda 20 santimden işaretlediğim bölümü birleştiriyorum ve örüyorum yaka ortama kadar. Ve geri kalan yerde şuradaki yakamı şuradaki
işaretimi denkleyerek öreceğim ve daha sonra buradan da kol ucuma kadar ilmek kaydırma ile birleştireceğim. İlmek kaydırmalarımı da 4 numara tığ ile yapıyorum ve birazcık bol bol bırakarak yapıyorum. Hemen şuradan da göstereyim tersinden. Şöyle bakın, kasılma olmadan dümdüz güzel bir uyum olsun şiş örgümüzde diye bol bol yaparak örüyorum. Kol altımı da yine kol ucundan başladım. Böyle gelerek etek ucunda bitirdim. Görüyorsunuz. Bunu da bu yüzden yapmış bulunuyorum. Ve şimdi burada da kol ucuna kadar gittikten sonra yine kol altından başlayarak diğer etek ucuna kadar da ilmek kaydırmalarımı yapacağım. İlmek kaydırmayı ilk kez seyredenler için de bir iki tane yapayım hemen. Böyle karşılıklı gelecek yerlerden tığımla giriyorum. İlmeğimi çıkarıp diğer tığımda olan ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Şurada hemen bir tane daha yapayım. Karşısındaki yuvaya battım. İlmeğimi çıkarıyorum. İlk ilmeğin içinden son aldığım ilmeği geçiriyorum. Böylece iğne iplikle dikiş yapmayı sevmeyenler için güzel bir alternatif oluyor. Ben seviyorum, hoşuma gidiyor. Güzel de oluyor. Tavsiye ederim. Ben şimdi tüm bu anlattığım yerleri bitireyim. Daha sonra sizinle diğer detaylarda buluşalım. Şimdi arkadaşlar bizim hırkamızın arka beden kalıbı bu. Arka beden derken kollarda dahil. Nasıl başlıyoruz? Burada ben şunu da yeşil yaparsam daha güzel gözükecek. Hemen onu da çizeyim. Şuradan başlıyoruz. Şuradan şişimizi diziyoruz ve diğer kola kadar gidiyoruz. Bir koldan bir kola kadar. Şurada yan çevirerek anlatmak istiyorum. Kamerama da sığsın. Şurada 20 santim şişime ilmek dizdim ve 10 santim arttırmadan dümdüz örüyorum. Şu kırmızı noktaya kadar nokta nokta çizdim. Oraya kadar dümdüz ördükten sonra alttan ve üstten arttırmalar yaptım. Buradaki arttırmam yakaya kadar olan bölümü 50 santim. Şurada 10 santimden sonra devam ediyorum. Şurada 1 arttırıyorum, 2, 3, 4, 5 arttırıyorum. Aynen bir kol evi keser gibi veya bir yaka, yuvarlak yaka yapar gibi. Daha sonra bu bizim arttırmalarımız şu noktada bitiyor. Kolumuz yarasa kol şekline geliyor ve şuradan aşağıya kadar istediğimiz uzunlukta arttırmalar yapıyoruz. Benim hırkam kalça altında bitiyor. Çok uzun değil. Hemen o noktada biten bir hırka ve ben buraya 30 ilmek attım. Onun da ölçüsünü hemen az sonra vereyim. Daha sonra dümdüz örmeye devam ediyoruz. Kolda arttırmalarımız daima yakaya kadar devam ediyor. 20 santim örüyoruz ve burada yakamız başlıyor. 20 santim yakamızı dümdüz örerken burayı da dümdüz örüyoruz. Daha sonra yakadan aşağıya kola doğru birer birer eksiltiyoruz. 3 sırada bir, 6 sırada bir, artık siz hangisini seçtiyseniz tüm detayları ben az önce anlattım. Daha sonra 20 santim daha ben örüyorum dümdüz. Arka etek ucunda, hırkamın etek ucunda ve toplam arkada enim 60 santim oluyor. 60 santimde önde olduğunu kabul ederseniz 120 santim. Hadi bir 10 santimi üst üste bindi diyelim. 110 santim bir hırkamız var. Bunu istediğiniz kadar genişletebilirsiniz. İstediğiniz kadar daraltabilirsiniz. Koluyla, yakasıyla. Mesela ben şurada önde yaka genişliğini 10 santim yaptım mesela. Siz 20 santim yaparsınız. Ensede kıvırırsınız. Daha geniş bir yakanız olur. Veya diz üstüne kadar uzatabilirsiniz. Kollarını daraltabilirsiniz veya daha da geniş kol yapabilirsiniz.
İstediğiniz gibi bir oyun hamuru gibi oynayabileceğiniz bir kalıp. Yeter ki şöyle bir şablona ne yapmak istediğinizi şöyle kabataslak bir yazın. Şu kırmızı ile belirttiğim bölüm tam arka ortası. O bizim ölçülerimiz için çok önemli. Onu alıyoruz ve bir de ne için önemli? Şurada yakamızı, önde örmüş olduğumuz yakamızı güzelce arkadan birleştirdikten sonra tam şu noktada ekliyoruz ve oturması için çok güzel bir şekilde yakamızı dikiyoruz veya tığımızla birleştiriyoruz. Daha sonra bu 20 santimden sonra eksiltiyoruz. Ne kadar arttırdıysak daha sonra 5 4 3 2 1 şeklinde burada yarasa bölümümüzü yuvarladıktan sonra yine şuradaki eksiltmelerin aynısını burada yapıyoruz. Kolda da zaten yapıyorduk. Geldik başladığımız kol ilmek sayımıza veya ben 20 santim diyorum. Geldik 20 santime ve şurada görüyorsunuz yine kırmızı noktalarla belli ettim burayı. Bundan sonra yine arttırmadan eksiltmeden dümdüz örüyoruz. 10 santim sonra da kesiyoruz. Arkamız böyle. Şimdi ben önü de aynı şekilde anlatacağım ve daha net anlayabilmemiz için de hemen burada renkleri değiştireceğim ve şuradan ne rengi seçelim mesela? En kolay siyah olacak diye düşünüyorum. Birazcık da kalemi kalınlaştırayım. Önde ne yaptık? Önde yine sol beden için konuşuyorum bunu. Yine aynı şekilde buradan başlıyoruz. Buradan başladık. Arttırmalar. Burada da arttırmalar, çoklu arttırmalar. Burada yakaya kadar gittik. Burada çoklu bir arttırmamız vardı. Ve geldik ön ortasına. Ön ortasına geldiğimizde burayı kesiyoruz. Ama burayı kesmeden önce yakamızın şuraya geldiğimizde 20 santim ördüğümüzde ne yapıyoruz? Şurada bir 10 santim çıkıntı yapıyoruz ve beraberce şuradan itibaren 10 santim örüyoruz. Karşı tarafı da aynı şekilde buradan başlayarak örüyoruz. Arttırmalarına dikkat ederek şuradaki arttırmaların tam tersini yapacağız ki asimetrik olsun. İkisi aynı beden olursa bir yanlışlık olacağı için sökmek durumunda kalacaksınız. Daha önce de uyarmıştım çünkü ben ilk başladığım mavi hırkamda o hatayı yaptım. Siz yapmayın. Şunu ben başka bir renkle göstereyim. Mesela kırmızı olsun orası da. Şurası bizim yakamızı birleştireceğimiz nokta. Şurayı da sarıyla gösterelim. Şurası da bizim sarıyla gösterdiğimiz bölümde yakamıza tam enseye dikeceğimiz bölümümüz arkadaşlar. Kolay bir hırkaydı. Dilerim anlatabilmişimdir. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Dilerim başarılı olmuşumdur. Hemen şurayı da unutmadan ölçtüm geldim. Şurada ben 30 ilmek arttırdım dediğim bölümde 28 santim. Evet efendim, geldik yine bir projenin sonuna. Neler yapmışız'a şöyle bir özet geçmek istiyorum. Turvakar kollu yarasa kollara sahip basic bir hırka yaptık. Çok kolay bir örümü vardı. Koldan başlayıp diğer kolda biten veya önleri örerken de koldan başlayıp ön ortasında biten, yakanın da beraber çıktığı 3 parçadan oluşan bir hırkaydı bu. Çok sevdiğim bir model ve çok kullanışlı bir model. Bu benim 3. hırkam oldu. Bir arada göstermiş olduğum mavi hırkam var. İlk onu örmüştüm. Yaklaşık bir 4 yıldır falan sürekli yıkayıp kullanıyorum. Yani gerçekten çok seviyorum. O yüzden baharda bir tane pembe ördüm. Pembe de çok güzel oldu. Çok şık bir hırka oldu o da. Elbiselerle, atletlerle çok kullanışlı oldu. Onu da baharlarda çok severek kullandım. Özellikle sonbaharda çok severek kullandım.
Yaz için burada pek uygun olmuyor. Çok sıcak oluyor burası ve çok aşırı nemli oluyor. O yüzden pek böyle kullanamadım onu. Ama sonbaharda elimden geldiğince kullandım. Bu hırkamız da bitti. 2 gündür üzerimde. Dışarıda biraz işlerim vardı. 2 gündür başka hiçbir kıyafetim yokmuş gibi. Birinde resimlerde de görmüşsünüzdür. Atletle kullandım. Siyah bir askılı atletle. Birinde de beyaz bir gömlekle kullandım. Günlük gittiğim yerlerde. Ama gerçekten çok şık oldu. İstediğiniz birçok yerde kullanabilirsiniz. İpinden dolayı da bulut gibi oldu. Yumuşacık bir örgü oldu. Şimdi gelelim detaylarına arkadaşlar. Enimiz 60 santimde önde, 60 santimde arkada, 120 santim. Boyumuz etek ucundan omuza kadar, omzun en yüksek noktasına kadar 87 santim. Yakamız arkada 20 santim dümdüz örerek bir boşluk bırakmıştık. Önlerde de 10'ar santimlik çoklu arttırma yaparak ön ortasına eklediğimiz bir 10 santim bölümümüz vardı. Detaylarda anlattım. Orayı da arkaya kıvırıp arka ortasından diktikten sonra veya ben tığ ile birleştirdim, ilmek kaydırma ile birleştirdikten sonra tam arka ortasının orta bölümünden tutturarak bir güzel eşitleyerek birleştiriyoruz. Yakamız çok hoş bir şekilde arkadaşlar, şöyle görüyorsunuz. Çok güzel sarıyor boynu. Ve gelelim diğer detaylarına. Yakayı söyledim. Tığ elimde benim 5 numara tığım hala kayıp olduğu için 4 numara tığım ile birleştirmeleri yaptım. Başka bir yerde tığ kullanmadım. Buraları da böyle salaş bıraktım. Kol ağzında, etek ucunda tığlamalar yapmadım. Olduğu gibi bıraktım. Çok da güzel duruyorlar. Şişim 8 numaraydı. İpim moher bir yün ipti. Hemen göstereyim onu da. Şöyle bir yün ipimiz vardı. Eğer elinizde ince bir moher yün ipiniz varsa, şöyle bir kalınlıklarını size göstermek istiyorum. Şöyle aradaki farkı görüyorsunuz. 2 kat 3 kat yaparak örebilirsiniz. Veya şuradaki gibi bu kalınlıkta bir ip alarak bu şekilde kullanabilirsiniz. Eğer elinizde ince bir yün ipiniz varsa aşağıya linkini bırakacağım o pembe hırkanın. O hırkanın ölçüleriyle bir videoyu seyredin. Size eğer ölçüleri uyuyorsa onunla bu hırkayı örebilirsiniz. 350 gram da ip kullandım. Çok severek ördüğüm ve çok severek giyeceğime inandığım bir hırka oldu. Zaten daha önceden de denemiş oldum. Çeşitli ebatlarda doyamayıp rengarenk örmüş olduğum bir hırkaydı. Ben aslında bunu siyah örmek istiyordum. Biliyorum, hep diyorum ki siyah örmek istiyordum. Evet, siyah aşkı var bende maalesef. Neden maalesef dediğimi de bilmiyorum. Ama maalesef gözükmüyor. Keşke gözükse. Birçok projemi siyah yapmak istiyorum. Çünkü benim gardırobumla da daha uygunlar. Ve giymeyi çok seviyorum. Eğer istiyorsanız bu hırkanın ölçümlerini doğru yaparak çocuklarınıza da yapabilirsiniz. 3 parçadan oluştuğu için de yaka için ayrı ayrı bir şeyler yapmanıza gerek kalmadığı için manşetiydi, işte ne bileyim kol evi oyuntusuydu, oydu buydu, uğraşmayayım diyorsanız çok kolay bir şekilde örebilirsiniz. Keyifle de giyerler. Eminim çok seveceklerdir. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Dilerim bir yerlerde bir eksikler bırakmamışımdır. Dilerim işinize yarayan, hoşunuza giden bir model olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.